Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunumuz var. Food Processing Simulator oyunumuzun ismi. Hemen şöyle Steam sayfasına gelelim. Daha önceden oynadığımız bir oyunun yapımcılarından, hatta şöyle göstereyim. Hydroponic Farm diye bir oyun oynuyorduk biliyorsunuz. Onun yapımcılarından zaten menüde, oynanışta falan birazcık böyle hani o oyunu oynayanlar ya da benden izleyenler varsa ha diyorsunuz, menülerden, arayüzden falan yapımcının kim olduğunu tahmin edebiliyorsunuz biraz. Hemen hemen aynı yapmışlar çünkü arayüzleri falan. Şimdi oyunumuzun amacı bir fabrikamız var. Oraya ekipmanları vesaire kuruyoruz. Otomatik paketleme, ürünleri hazırlama. Hatta şöyle fotoğraflardan da görelim. Bakın bu şekilde makineleri kuruyorsunuz. Atıyorum marul ilk ürünümüz olacak mesela. Marulu alıyorsunuz, makineye koyuyorsunuz. Makine bunu banttan geçiriyor, doğruyor, yıkamaya gönderiyor. Yıkamadan sonra kurutmaya gönderiyor. Kurutmadan paketlemeye gönderiyor. Paketlemeden etiketlemeye gönderiyor. Etiketlemeden kutulamaya gönderiyor falan. Bu makinelerin hepsini arka arkaya koyarak bunları yapıyorsunuz. Ondan sonra siparişler geliyor. O siparişlere göre işte kaç kutu, kaç adet vesaire isteniyorsa bunları gönderiyorsunuz. Marul, işte domates, başka ürünler de var bu arada. Şişe ürünleri var. Konserve değil de cam kavanoz ürünleri var. Paketleme, poşetli ürünler var falan. Bayağı bir seçenek var yani oyunda. Bayağı detaylı, geniş kapsamlı oynanabilecek bir oyun, öyle söyleyeyim. Steam'de 18 Aralık'ta çıkış yapmış. Biz bir 3 gün sonra falan çekiyoruz videosunu. Türkçe dil desteği mevcut. Demosu da var. İsterseniz önce demosunu indirip deneyebilirsiniz. Beğenirseniz oyunu satın alırsınız falan filan. Böyle bir oyun. Sistem gereksinimleri şurada yazıyor. Çok üst seviye bir sistem istemiyor. Ortalama, hatta düşük bir sistemde bile çok rahat bir şekilde çalışabilecek bir oyun. Şimdi ben biraz denedim, oynadım ama yeni oyun diyeceğiz. Ayarlar menüsünde de şurada görebilirsiniz. Ses ayarları. Şu müzik sesinin ayarı. Bunu direkt kapatıyoruz. Detaylı grafik ayarlarını buradan yapılandırabiliyorsunuz. Yürüme hızını falan değiştirebiliyorsunuz. Satın alma limitlerini değiştirebiliyorsunuz. Zaten şu satın alma limitini falan, şunları gördüm dedim, bu bir yerden bana tanıdık geliyor. Sonra oyun içine girince de jeton düştü. Steam'e girdim, kontrol ettim. Yapımcılar aynıymış zaten. Tuş ayarlarını falan buradan yapabilirsiniz. Şuradan da dil seçeneği var. Dil seçeneğinden de buradan aşağıdan Türkçeyi seçebilirsiniz. Şimdi yeni oyun diyoruz. Sıfırdan bir başlangıç yapıyoruz oyunumuza. Şimdi fabrikamız burası. Böyle bir büyük bir alan. Soğuk depomuz var. Soğuk hava depomuz var. Şöyle dışarısını görebiliyoruz. Burada konteynerler falan, bu tarz şeyler var da bunlar herhangi bir işlevi yok şu an. Belki ileride getirirler, bilemem. Ama asıl bizim kullanım alanımız başlangıçta burası. Sonra genişleme yerleri falan var şuralarda. 8. kademede falan genişliyormuş. Kamyon yükleme alanları var. Burada soğuk hava deposunun girişleri, çıkışları vesairesi var. Bakalım. Şurada da bir alan var. Bu neymiş? Ha, forklift alanımız var. Forklift falan alınabiliyor. Böyle bir alan. Burada da depolama bölümümüz var. Şimdi makine akışımız: başlatma makinesi, düz konveyör, sebze dilimleme, düz konveyör, yine bant. Şimdi sağ tarafta eğitim görevlerini gösteriyor bize. Starter makinesi: satın alıp kur ve ilk makine konumu olarak yerleştir. Başlatma makinesinden sonra sebze dilimleme. Sebze dilimlemeden sonra 2 adet düz konveyör bant. Şimdi şuradan makinelere geldik. Bir tane başlatma makinesi, 2 tane konveyör. Diğeri neydi? Starter. Düz konveyör 2 tane aldık. Sebze dilimleme. Heh. Şöyle bir tane de bundan alıyoruz. Tamamdır. Evet, başlatma makinemiz bu. Bunu böyle koyup yönünü ayarlamamız gerekiyor. Şuradan şöyle gidecek çünkü. Tamam. Dilimleme makinesini kuracağız ama buraya ilk önce bir düz konveyörümüzü bir koyalım. Şöyle gidecek. Şimdi bunun yönü şöyle olacak. Şuradan şöyle çıkacak.
Yine bir bant. Bu da buradan böyle yönlendirecek. Makinelerin bakım durumu var. İşleme hızı yavaş, orta hızlı diye değiştirebiliyorsunuz. Bu sırada tabi hızlı yaparsanız bakım çok hızlı bir şekilde düşüyor. İşleme günlüğünü burada görebiliyorsunuz falan filan. Şimdi proje menüsünde yer alan ilk projeyi kabul et. Birim fiyatı $300, teslimat bonusu yok. Hedef 6. Tahmini XP ödülü 255, tahmini kazanç $1800 diyor. Bunu ilk başlarda böyle $1800 eğitimde veriyor ama ondan sonra bir daha bu tarz paralar olmuyor tabii. Düşük paralar oluyor. $1800 çok yüksek para çünkü oyun için. Kabul ettik. Şimdi bir kutu marul satın al başlatma makinesine yerleştir. Tabii bu da şimdilik herhangi bir işlem yapmıyor gibi bir şeyiz yani, öyle diyelim. Marul makinesini buradan hop atıyoruz. Boş kutuyu da çöpe. Sebze dilimleme makinesinde 6 adet dilimlenmiş marul al ve bir kutuya koy. Burası bayağı komik. Buradan geliyor, dilimleniyor, yere düşüyor. Yerden alıp gönderiyorsunuz falan. O biraz ilginç olmuş. Buradan böyle boş kutuyu alıyoruz. Hepsi düşsün, ondan sonra alalım. Tek tek alıyor, koyuyor, kutuyu kapatıyor her seferinde. Tamamdır. Kamyona yerleştir. Müfettişle konuştuk. İlk projeyi proje menüsü üzerinden al. Tabii bunun teslimatını bekliyoruz şimdi. Gönderiliyor. Tamamdır. $1800 hop aldık. İlk görevi tamamlamış olduk. Şimdi diğer makineleri kurmamızı isteyecek bizden. Sebze dilimleme makinesinden sonra sebze yıkama, sebze kurutma. Bak şimdi şöyle gidelim. Makine. Sebze yıkama, sebze kurutma. İnce duvarlı kase paketleme. Bak şuradan ince duvarlı kase paketleme. Etiketleme ve kutu. Bunların hepsini alacağız. Zaten bunlar $2100 yapıyor kafadan. O yüzden ilk başta bize çok yüksek paralar veriyor. Şimdi neymiş? Sebze yıkama. Nerede o? Sebze yıkama. Şunu bir kuralım. Yine yönünü ayarlamamız lazım tabii ki. Aynen, sebze yıkama makinesi burada. Sonraki neymiş? Sebze kurutma. Buradan da hatalı ürünleri veriyor. Daha hiç görmedim öyle bir şey. Hemen arkasına ince duvarlı kase. Bu da böyle. Etiketleme. En sona da kutulama. Evet. Bir paketleme makinesine bir kutu ince duvarlı kase satın alıp yeniden stokla. Etiketleme makinesine bir kutu marul salatası etiketini satın alıp yeniden stokla. Malzemeler: marul, paketlemede ince duvarlı kase. Önce marulu koyalım. İnce duvarlı kase. Bir kutu marul salatası etiket almak, dur. Tamamdır. Şimdi marullar buradan gitti. Buradan dilimlendi. Buradan yıkamaya geliyor. Şöyle. Yıkamadan sonra kurutmaya geliyor buraya. Ondan sonra kaseleme, paketleme, etiketleme makinesi, en sonunda buraya kutuya gelecek. Kutulanacak buraya.
Bir kutu marul satın al, başlatma makinesine yerleştir. Oğlum yaptık ya onu. Ha, bir daha mı yapacağız? 6 adet marul salatası üret. Proje menüsü üzerinden marul salatası projesi. Ha. Dur, buraya gelmeyecek çünkü projemizde daha marul salatasını almamışız. Dur. Bak şu varmış. Şunu bir kabul edelim. Ürün kataloğu. Ha yo, tamam dur. Ne diyor? Bir kutu tamam, yine aynı şeyleri bize yaptıracak. Şöyle. Oğlum dur, yanlış şeye satın aldık. Etiket buraya mıydı? Etiketi koyduk. Ha bak, kutulanmış çıktı bu arada. Şuradan ürün marul. Marul salatası projesini kabul et ve tamamla. Tamam, kabul ettik, tamamlayacağız sadece. Kamyon geldi mi? Kamyon gelmiş. Zaten 6 tane istiyordu. 6 taneye gönderelim. Proje tamamlansın. Evet, paketleme yok. Paketleme olmadığı için şu an bunları yapamıyor mesela. Buradan malzemelerden, paketlemeden bir 6 kutu daha koyalım. Malların teslim edildi. Projeyi tamamlayabiliriz artık. Hop. Tamamdır. Bu da tamamlandı. Oyunu kaydetme yapabiliyoruz bu arada. Şuradan. Şunun üstüne kaydedilmiyor herhalde ya. Biz o zaman buraya kaydedelim. Şimdi gün tamamlandı. Ya, gün tamamlanmadı, pardon, görev tamamlandı. Ekstradan bize yeni bir görev vermedi. Gelen görevleri şöyle alabiliriz. 60 adet istiyor. 60 adet içinde şöyle yapacağız. Malzemelerde bakın, küçük kutu, orta kutu ve büyük kutular var. Yani 6 adet, 24 adet, 48 adet. Ürünlerde de aynı şekilde. O yüzden böyle almak daha mantıklı. Diğer türlü tek tek kutuları koyması çok dert oluyor yani. Buradan böyle alıp mesela marul 48 tane koyuyor tek seferde. Kase aynı şekilde 48 tane. Etiket. Yalnız bu 60 tane istiyor değil mi? Kaç tane çıkartabileceğiz? 48 tane çıkacak. Yok, olmuyor. O zaman şöyle yapalım. Küçük olarak birer tane daha şöyle ekleyelim. Anca kurtaracak yani. Tam 60 öyle tamamlayabileceğiz. Aynen, bir kutu da hazır yapılmış vardı çünkü. Şimdi şu hazır kutuyu alalım mesela. Bakın burada zaten gösteriyor. 60'ta 6. Ürünler kaseleniyor. Buradan paketleniyor ve kutulanıyor. Böyle yan yana, üst üste falan koyabiliyor. Bir yere kadar koyabiliyor. Bir yerden sonra koymuyor tabii. Durduruyor. Bu tabela da benimle birlikte dönüyor bakın. Ben nereye dönersem o da dönüyor. Evet, marullar bitmiş buradaki. Son doğrananlar yıkamaya gidiyor. Kurutmaya giriyor. Oradan
Buradan devam. Kaç oldu? 42. Her kutu 6 tane alıyor. Belki sonra kutular büyüyordur, bilmiyorum ama hani makineler büyüyor mu onu da bilmiyorum gerçi. Dur bakayım. Neler var? Emtia ayırma makinesi falan var. Emtia filtre makinesi var. Bak, farklı farklı yükseltilmiş konveyör bant var. Kavisli bant var. İşleme makinelerinde sebze kuru. Bunları aldık zaten. Paketlemelerde var. İnce duvarlı, şişe paketleme, kavanoz paketleme, poşet paketleme. Aynen dediğim gibi. Etiketleme. Bunları aldık zaten. Sadece şurada birleştirme makinesi var. 3 girişli ve 1 çıkışlı bir cihaz. Gelen öğeleri mümkün olduğunca sıra ve aralığı koruyarak tek bir hatta birleştirir diyor. He. Tamam. Birden fazla banttan gelen ürünleri tek bir hatta birleştiriyor. Seçilen ürünleri 2 çıkış hattı arasında dönüşümlü olarak bölen ve eşit dağılım sağlayan bir işleme ünitesidir. Paketleme öğeleri otomatik olarak reddedilir ve hatalı çıkışa gönderilir. Filtre makinesi. İşleme paketleme reddedilir ve hatalı çıkışa. Anladım. Ürün kataloğuna gelelim. Domates salatası, kale salatası, roka salatası, ıspanak salatası, kırmızı marul salatası. Şişelemeler bölümü var işte. Roka pestosu, kale pestosu, ıspanak pestosu, kremalı salatalık sosu, biber sosu, domates sosu, kavanozlarda salatalık turşusu, marul turşusu, ıspanak püresi, biber turşusu, yağda kurutulmuş domates. Yağda domates nasıl kurutuluyor lan? İlk defa duydum. Kırmızı marul turşusu varmış. Poşetlemelerde de ıspanak bançan, marul cipsi, kale cipsi, domates salçası, biber baharatı. Çalışan alınabiliyor. Ama seviye 4'te alınıyormuş. Seviye 2'deyiz biz daha. Seviye 5'te, 9'da, 10'da, 14'te, 15'te diye devam ediyor. Üretim asistanı, yükleme operatörü, üretim asistanı, yükleme operatörü, üretim asistanı, yükleme operatörü diye bölüm bölüm seviye seviye. Forklift var. Kademe 12'de 10.000 dolara açılıyormuş. Raporlar bölümünde burada hata bildirme falan filan. Şimdi şunları teslim edelim artık. 54-60. Gönderelim gitsin. Evet, etiket yok, paketleme yok. Hiçbir şey kalmadı. Batarya durumu ne işe yarıyor bunu bilmiyorum bak. Bak, buradan bakıma bastığım zaman tık otomatik bakım yapıyor. Bu da aynı şekilde. Bütün makinelere bu şekilde tek tek bakım yapabiliyorsunuz. Burada etiket stoğu boş. Yani marul gelmiş. Etiket stoğu boş olunca böyle kalmış burası. Şimdi şuradan 1311 dolar daha aldık. Seviye atladık. Seviye 3 olduk. Seviye 4'te açılıyor değil mi şey? Ürün kataloğundan. Aynen, domates salatası. Yo, açılıyormuş şimdi. Ürün tarifini satın al. 450 dolara alalım. Aldık abi. Ama malzemelerden de bunları da almamız lazım. O zaman şöyle yapalım. Ürünlere gelelim. Ama dur. Müşterinin isteğine göre hareket etmemiz lazım. Bak, bu marul salatası istedi. Mecbur yine marul göndereceğiz abi. 48 tane. O zaman yine büyük kutulardan şöyle devam edelim. Makinede nasıl olsa stoklu kalabiliyor bunlar. O yüzden sıkıntı yok. Marul. Hatta makineleri hızlandırabiliriz de. Bakımı çok hızlı düşüyor ama sıkıntı değil. Bakımlarını yaparız yani.
Tam 48 tane çıkartabileceğiz yani. Üç günü varmış mesela bunun. Dur bakayım, başka müşteri şu an için yok. Tahmini kazanç 912 dolar. Teslimat bonusu da varmış, 137 dolar. İyi, şu an nasıl oluyorsa yüksek veriyor. Normalde böyle yüksek vermiyor. Vermedi yani bana. Devam görevlerinde. Hep düşük düşük verdi. Şunları hızlandıralım ya. Hepsini hızlandıralım şunları. Bak nasıl geliyor şimdi hızlı hızlı. Gel yavrum. Ha. Tamam, haydi bakalım, güle güle. Bakalım, yeni bir görev bundan sonra verebilir. 2 tane aynı anda kabul edebiliyoruz. 2 tane park alanımız var çünkü. Sonradan işte genişleme alanlarına karşılık herhalde park alanları da açılır diye düşünüyorum. Burada böyle bölgeler var. Hop, bunu da aldık. Bak, domates geldi mesela. Bir de domatesi yapalım. Şimdi neymiş? 18 tane istemiş. Malzemeleri gelelim. Ama yine biz şeyi koyabiliriz ya. 48'i alabiliriz yani, büyük kutu. İçinde durmasının bize bir zararı yok. Şöyle. En fazla burayı çıkartır. Biz de alır, soğuk hava deposuna koyarız yani. Burada zor bir şey değil. Evet, domatesler gidiyor. Yani stoklu da çalışılabilir soğuk hava deposuna koyarak. Böyle dilimleniyor. Yıkamaya gitmesi biraz saçma tabii. Önce yıkanması gerekiyor normal şartlarda. O biraz ilginç bir durum. Etiketler. Kesildikten sonra domates yıkanır mı oğlum? O biraz oyunun ilginç tarafı tabii ki. Kesiliyor, sonra yıkamaya giriyor domates. Domatesin domateslik hali kalmaz ki böyle. Kamyon gelmiş. Bu arada akşam olmuş. Günü bitir diyecek muhtemelen. Ama bunu göndeririz, ondan sonra bitiririz. Bak, bakım nasıl düşüyor, gördünüz değil mi? Başladığımızdan beri 90'ın altına düşmemiş olan şey 70'lere düşüyor ama çok hızlı işte şey oluyor. Çok hızlı yapıyor işlemleri. Sadece buradan yavaş gidiyor. Burası hızlandırılmıyor. Buradan yavaş çıkıyor. Buradan sonrası hızlanıyor sistem. Bak nasıl doluyor hemen. Peki zaten 3 tane kutu göndereceğiz. Hadi bakalım, güle güle. Bunları da depoya alabiliriz şuraya. Zaten 2 kutu kaldı. Yo, daha geliyormuş, pardon. Ha, daha geliyor. Bu arada paramızı alalım. Bak, bu düşmüş mesela. 394 dolar verdi buna. Bak, bir tane daha geldi. Hedef 42 diyor mesela. Bunu gün sonun
Bunu getireceğiz zaten. Saat 7 oldu. Ha yok diyor. Daha devam ediyormuş ya. Dur. O zaman kabul et diyelim. Aa dur. Kamyonun varış penceresi 8-19 arasında. Dışında kabul edersen kamyon ertesi güne gelecekmiş. Tamam o zaman kabul etmeyelim. Şunlar bitsin. Ki bitti galiba. Aynen, etiket yok, paketleme yok, hiçbir şey kalmadı. Saat kaçta kapanıyor ki ya? Yani bu sırada aslında malzeme deposu da yapabiliriz mesela bak. Maruldan şöyle 2 kutu, domatesden 2 kutu. Paketlemede şundan 2. Etikette bundan 2, bundan 2. Böyle yapıp makineye stok girebiliriz. Duruma göre de şey alırız. Şey yaparız yani. Durdurma var mı ki bunu? Var. Buradan makineleri durdurabiliriz de. Devam etmesin yani mesela. Yani kase paketlemeye kadar ya da sadece buraya kadar mı gelsin? Şimdi soğuk hava deposu dışında olan malzemeler şey oluyor diyordu. Buraya kadar gelsin, burada kalsın, öyle diyeyim yani. Marul kalitesi düşüyor diyordu açıklamada. Aa, vardiya sona erdi diyor. O zaman bunları da depoya koyacağız. Etiketleri koymamıza gerek yok da şunları koyalım. Tamam, gerisi etiket ve kase zaten. Tamam, günü tamamlayabiliriz şuradan. Bak burada diyor soğuk depolama alanı veya kamyon konteynerleri dışında bırakılan tüm bitmiş ürünlerin kalite derecesi bir seviye düşürülecektir. Bitmiş ürünler diyor. Bizim bu ürünler bitmediği için daha devam ediyor hala gördüğünüz gibi. Tamam, şimdi şöyle yapabiliriz. Bu arada makinenin bakımına da bakalım da. Bakım durduğu zaman ya bakım bittiği zaman şey de düşüyor. Duruyor. Makineler duruyor. Farklı tür ve aa konmuyormuş. Orada hemen şöyle hızlı hızlı bakımlarını yapalım. Bak ben onu bilmiyordum. Öğrenmiş olduk. Domates salatası çıkacak. Bu arada projeyi alalım. Kase. Aa, ne oldu? Bir dakika, niye böyle oldu?
Bu niye çalışmıyor abi? Şu an hepsini dışarı veriyor. Etiket domates olduğu için şu anda marulları dışarı veriyor. Domatesler işleme girince domateslere devam edecek. Anladım olayı. O zaman biz bunları böyle toplayacağız ki buraya. Yalnız bu kutular küçük. Evet. Maalesef bunlar bitene kadar yapacak bir şey yok abi. İşte bilmediğimiz için mecbur böyle oluyor. Aynı anda iki farklı etiket koyamıyormuşuz. Yani makine kendisi etiket değişikliği yapamıyor, öyle söyleyeyim. Hala marul geliyor yalnız. Dur. Paketlememiz bitmiş. Şimdi şu domatesleri bir gönderelim. Bunu gönderdik. Evet, marullar tekrardan buradan çıkıyor. Her yer marul oldu. Abi 48 tane domates girdisi olacak o zaman. Domatesler geliyor. Hemen şuradan şunu tamamlayalım. Marul var. Sonra yine bir domates var. İki işi aldık. İki tane kamyon gelecek. Bunlar yapılana kadar görürüz zaten. Bak, kamyonlar böyle yanaşıyor bu arada. Önce geliyorlar böyle ileri, sonra geri geri yanaşma işlemi yapıyorlar. Aynen bu şekilde. Ne oldu abi? Yine neyin hatasını veriyorsun? Ha, marul işlemi yapılamadı diyor. Evet, yapılamıyor, onu biliyoruz. Paketleme. Oğlum yine mi bitti lan? Daha biz bir tane daha alalım bari de. Evet, yıkama dilimleme işlemleri bitti. Buradan bunlara devam ediyoruz. Önce bir depolayalım şunları da. Allah dur. Heh. Onda 4 tane varmış. Sonra eksik ürün diye ağlayacağız burada. Abi şu an bunların etiketi bitti abi. Şunları taşıyalım. Şu yere düşen marulları makineye bakalım nasıl koyacağız. Herhalde şuradan in yazıyor. Buradan olacaktır diye düşünüyorum.
Yani inşallah. Kamyonların zaten 3 günlük var. O yüzden acele etmeden işlemleri yapabiliriz. Bir deneyelim bakalım nasıl oluyor bu sistem. Ha dur. Önce marul şeylerini koyacağız şöyle etiketlerine. İyi bak, bu 48'li kutular çöpe atmazsak bazı işlerde böyle işimize yarar. Bunları nasıl koyacağız? Peki. Lan oğlum kutu. Heh. Yıkamadan geçti. Şimdi kaselendi bunlar. Nasıl koyacağız bunları abi? Böyle çıkanları. Bir daha buradan oraya mı gidecek bunlar? Oo. Anam. Ya yapma be. Bu kötü olmuş ya. Tamam da bak şimdi. Bu makineye tekrar girdi yapamıyoruz mu abi? Ama bu çok saçma değil mi? Bu hatalı çıkan ürünler ne olacak abi? Çöp ne olacak yani? Çok ilginç bir sistem olmuş. Böyle şunların bakımlarını da yapalım da. Sonra durdurmasınlar kendilerini. Valla bu kötü olmuş ama ya. Tamam, buradan kaseyi geri verdin. Okey. Ama buradan tekrardan yani alman lazım ki bunlar çöp olmasın. Ne anlamı kaldı ki bunların bu sefer? Baya çöp yani, şunların hepsi çöpe gidecek yani, bu mudur olay? Bilmiyorum, çok saçma ya. Bayağı çöpe atacağız yani onları. İlginç. Tamam, niye çıkmıyor peki marul? Ha, çıkmazsa bütün marullar çünkü çöp oldu. Yani. Bayağı çöp oldu yani bunlar ya. Çok kötü. Ya buradan kafamıza göre hani alalım da etiketleri stoklayalım olayı yok. Her makinenin ayrı etiket sistemi olacak yani. Yani bu makinelerden bir sıra daha kuracaksın buraya. Tabii ona izin verir mi bilmiyorum. Buna yer gösterdi bize ama böyle şuraya koy buraya koy diye. Hani belki yanına ekstra domates için mesela bir sıra daha makine konabilir gibi. Öyle bir şey yapılabilir belki. Veya bunlar çöp mü şimdi? Vallahi yazık. Neyse biz şu domatesleri yükleyelim, 24 tane. Ee, 24 nasıl olacak o? Fazladan koyduk mecbur. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu gidecek. Marul 18 tane.
Yani durduralım da makineye etiket değiştirelim mantığı olmuyor. Buraya ne etiket koyduysan onu kullanıyor. Buradan etiket değiştirme olayı da yok yani. Şuradan pardon. Yok pardon, bu kutu. Etiket işte burası ya. O zaman böyle stok yapacağız biz de, ne yapalım. Hop. Yine yanlış oldu. Aha, havaya uçtuk. ...48... paketleme yok. Paketleme koymamız lazım. Yani şu an bakayım, yok değil mi çıkan ürün? Bir 48'li marul koyup onları da stoğa ekleyebiliriz. Şöyle. Ya bunlar çöp. Bayağı bir sürü ürün çöp oldu. Hem kase çöp, hem marullar çöp oldu. Neyse, yapacak bir şey yok. Öğreniyoruz. Böyle böyle öğreniyoruz biz de yani. Yani boş durdukça bakımlarını yapalım. Sıkıntı yaşamayalım, durmasın. Üretim durmasın. Şunu da kabul edelim bari. Aynı anda iki... Ha, bunu göndermemişiz lan. Kapılar kapanmış da göndermeyi unutmuşuz. Neyse, gitsin o da. Şu an stoğumuz var çünkü. Domates de gelse domates de alabiliriz ekstra. Şimdi ödemesini alalım, yeni bir görev daha eklenir. Karıştı ortalık, dur. Eksik ürün. Hı. Tamam, şimdi oldu. Bakalım. Şunu aldık. Aynen, bir de domates geldi. Bunu da veririz. Stoğumuz var çünkü. Tamam, marullar bitti mi? Marullar bitti. Okey. Şunları atalım, boşu boşuna yer kaplamasın. At gitsin abi. Yapamayacağız nasılsa biz o işi. Ben benim ilk başta açtığım deneme kaydında olmadı, şey denerim.
ekstra yeni bir makinede alınabiliyor mu acaba? Alınıp kurulabiliyor mu acaba? Bence oluyordur gibime geliyor ama yine de bir deneriz yani. Şimdi marul ve domates göndereceğiz. 48 tane domates gidecek. Stoğumuzda tam 48 attık galiba. Şurada tabela var, stok. Buradan görebilirdik aslında da işte kamyona yükleyince. Aynen. Bunu gönderdik. 42 tane marul. Ha dur. Bitmiş. Bunu da gönderelim. Güzel. Yani bir marul işi daha var ama 84 tane çıkmaz burada. Onun için stok yeni ürünler falan yapmak lazım. Neyse devamını getirecek olursak ondan sonra bakarız. Hatta şurada oyunu, şunun parası da gelsin. Ondan sonra oyunu kaydedelim, burada bitirelim. Yoksa bu tarz oyunlar bak şey de öyleydi. Hidroponik Farm da öyleydi. Çok uzun sürüyordu ama vaktin nasıl geçtiğini anlamıyordum. 47-48 dakika oldu neredeyse. Gerçekten vaktin nasıl geçtiğini anlamadım yani. Neyse. Evet arkadaşlar, yeni oyunumuz bu şekilde, devamını getirebiliriz. Bakarız izlenme durumuna göre, yorumlara göre. Devamını getirip getirmeyeceğimize de o zaman karar veririz. Çünkü birazcık zahmetli bir iş, yorucu bir iş ve çok uzun süren bir iş. Ama karşılığı da olmadığı zaman çekmenin hiçbir anlamı kalmıyor bu sefer yani. Boşa boşuna kanalda yer kaplıyorlar yani, öyle diyebilirim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.